Hepinize selamlar Donanım Depo izleyicileri. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte laptop RTX 4070 ve desktop yani masaüstü RTX 4060 Ti karşılaştırması yapacağız. Bunu yapmamızın sebebi laptoptaki 4070 ve masaüstündeki 4070'in aynı güçte olmadığını sizlere göstereceğim. Laptoptaki 4070 ve masaüstündeki 4060 Ti neredeyse kafa kafaya güçlerde olduğunu sizlere göstereceğim bugün. 105 Watt TDP'si var laptopumuzdaki 4070'in. 160 Watt'ta 4060 Ti'nin TDP'si var. Sizlerle birlikte şimdi bu performans testine bakalım. O zaman videoya geçelim. Forza 5 testlerimize geçtik. DLSS kapalı olarak deniyoruz. Şimdi teste geçelim. DLSS kapalı testimiz bitti. DLSS açık testimize geçelim şimdi. 4070'in bu testte biraz daha farkı açacağını düşünüyorum. Fakat FrameGen'i açmıyoruz tabii ki. Yarım DLSS açıyoruz. Testimize geçelim o zaman. Testlerimiz bitti. Tuhaf bir sonuç oldu. Ekran kaydı açıkken 81 FPS verdi. DLSS açık bir şekilde 4060 Ti. 85 FPS verdi 4070. Fakat 4070 ekran kaydı açıkken ve kapalıyken aynı FPS'i veriyor. 4060 Ti ekran kaydı kapalıyken 88 FPS veriyor. Açıkken 81 FPS veriyor. Bu sonuçlar bu şekilde. Kafa kafaya gidiyor şu an. Diğer oyun testlerimize geçelim şimdi. Evet, grafiklerimiz ikimizin de bu şekilde. 120 ölçekleme, ultra ayarlarda, 1080'de. Bir de şu an bir kasma hissiyatı var gibi. VRAM de yetiyor. Anlamadım ya. Bakalım. Arada şu an 20 FPS'lik bir fark var. Biz bayağı dalıyoruz oyuna. Nerede lan senin buradan gelmiş? Merdivenden çık. Nereden? Arkanda benim öldürdüğüm. Üstte bak.
Evet, PUBG'deki FPS değerlerimiz bu şekildeydi. Biraz kolsuz olsak da arada 20 FPS'lik bir fark var neredeyse. 4060 Ti 20 FPS daha yüksek verdi. 4070'in laptop versiyonuna göre. 105 Watt, 160 Watt, 13620H i7. Burada da 5700 X3'de tabii işlemcilerin farkı da var. Benim asıl göstermek istediğim oydu. 4070'in laptop versiyonuyla 4070'in masaüstü versiyonu aynı güçte değil, asla değil. 4060 Ti'nin masaüstü versiyonuyla 4070'in laptop versiyonu kafa kafaya, hatta çoğu yerde de geçiyor 4060 Ti. Grafik ayarlarımızı gösteriyoruz. Şu an custom 2 bilgisayarda, ultra'da, DLSS kalitede, refleks açık ve boostlu. Şu flash indikatör modu da açık. Oyunumuza girelim. Hala laptopun haritasının açılması. Evet, şu an açıldı. Bir 15 saniye falan sonra açıldı laptopun haritası. Şu A1'e gidiyorum. Evet, FPS'e bakıyoruz. Kaç FPS? 121 bende. Sende de mi? Şu an FPS'ler aynı. Kafa kafaya gözüküyor. 112. 108. 70. Ben 106, 110 FPS alıyorum. 4070, 80, 100. All their resources. Bizim adammış lan. Sector Delta was just taken by our forces. Sıkıldım ya. Yeter bu kadar. Diğer testlere geçelim. İşlemci farkı var biraz. En düşük grafiklerde işlemcilerin güçlerini test edelim dedik. Yani bir CS2'de aslında normal. 5100 X3'de ön belleği çok yüksek ve AMD işlemciler CS'de bayağı bir fark atıyor. i7 13. nesil de olsa bir 70-80 FPS daha yüksek alıyor benimki. Şimdi maksimum grafiklerde deneyeceğiz. Çok yüksek, tamam. Tamam, yeter. Lan sen mi vurdun? Aa. Çok zor lan benim. Mermi bitti. Beklesene orada. Of döktürüyorum. Orada beklesene. Aa! Eyvallah. Neredesin? Uzuna mı geleyim? Abi, Saçma bir yere geldim. Sana sesim geliyor, bilmiyorum, bana mı geliyor? Bu haftaki videomuz bu şekildeydi. Bence güzel bir karşılaştırma oldu. İşlemciler eşit değildi çünkü mobil işlemci ve masaüstü işlemcilerinin güçleri de farklı. CS2'de bir 70-80 FPS yüksekti. Düşük ayarda. Yani işlemcilerin saf gücünde CS2'de 5100 X3'de daha yüksekti. Diğer oyunlarda kafa kafayaydı. CS2'de yüksek ayarda 20 FPS daha yüksekti. 4060 Ti'li bir bilgisayar. Forza 5'te söylemek istersem 4070 sanki bir 3-4 FPS daha yüksekti. Çok bir fark yoktu. Bir 3 FPS, 4 FPS daha yüksekti. Battlefield 2042'de de yine benzer FPS'lerdeydi. PUBG'de de benzer FPS'lerdeydi. Ufak bir 4060 Ti'li kasa daha yüksek FPS verdi. 10 FPS falan. Benim hoşuma gitti bu video. i7 13. nesil 4070'li bir laptopun kendisinden daha uygun fiyatlı 4060 Ti'li 5100 X3D'li bir kasadan yakın FPS'leri verdiğini gördük. Yani 4070'li laptop ve 4060 Ti'li bir kasa aynı FPS'leri veriyor genel olarak. Performansları aynı. DDR4 ve DDR5 karşılaştırması oldu aynı zamanda bu video bizim için. DDR4'ün hala DDR5'e göre çok güçlü olduğunu gördük yani. Bana bir önceki videoda DDR5 niye toplamadın 9070'li kasaya işte falan diyenler oldu. 9070'li kasanın da test videolarını ekleyeceğim short olarak. Onu da göreceksiniz zaten ne kadar yüksek FPS'ler aldığını. Bu videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da tabii ki unutmayın lütfen. Hoşça kalın.